Herkese merhabalar. Ben Tuğba. Kanalıma hoş geldiniz. Adı üzerinde bu videoda sizlere kabak pizzası tarifi vereceğim. İnanın kabak hamurdan daha iyidir diyorum. Ve sözü uzatmadan tarifime başlıyorum. Bir adet iri boy kabağım var. Ve bu kabağı videoda gördüğünüz gibi verevli yani yan olacak şekilde yarım santim kalınlığında doğrayacağım. Lütfen nasıl doğradığıma dikkatli bakarsanız sevinirim. Özellikle kabağı sevmeyenler için kahvaltıda ya da yemek saatlerinde tüketebileceğiniz harika bir tarif, mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ben daha önce patatesten de yapmıştım. Ama kesinlikle kabak pizzası çok daha lezzetli oldu. Kabaklarımın daha çabuk pişebilmesi için bu şekilde çizikler atıyorum. Çizikleri atarken dikkatli olun. Lütfen derin kesmeyin. Hafif üzerinden çiziyorum, o kadar. Kabaklarımı hazır ettikten sonra yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisine diziyorum. Üzerlerine biraz tuz ekliyorum. Gerçekten abarttığımı zannedebilirsiniz ama inanın hamurdan çok daha lezzetli oldu. Ve 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağını bir kaba aldım. Bütün kabaklarımın üzerine yağ sürüyorum. Şimdi kabakları 250 derece önceden ısıttığım fırında 11-12 dakika pişmeye bırakıyorum. Kabaklarım pişerken ben sosunu hazırlayacağım. 2 yemek kaşığı yağın üzerine 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı da ketçap ekliyorum ve biraz pul biber ekledim. Bir diş de sarımsak rendeleyeceğim ve iyice karıştıracağım. Karıştırdım ve pizzamın sosu hazır. Kabaklarım biraz piştikten sonra pizzalarımı hazırlamaya başlıyorum. Hazırlamış olduğum pizza sosumu kabaklarımın her yerine gelecek şekilde süreceğim. Kabakların her yerine gelmesine dikkat edin. Sosumu sürdükten sonra biraz kaşar peynir ekliyorum. Biraz sucuk ekliyorum. Sosis de olabilir. Arzuya göre kendiniz istediğiniz malzemelerle üzerini süsleyebilirsiniz. Birazcık yeşil biber, biraz domates ekliyorum. Biraz da mısır ekleyeceğim. Pizzalarım pişmeye hazır. Yine 250 derece fırında 5-6 dakika pişirdim ve gerçekten lezzetine doyamayacağınız, afiyetle yiyeceğiniz pizzalar oldu. Sizlere daha yakından gösteriyorum. Zaten dediğim gibi bu görüntü artık konuşmama gerek bırakmıyor. Mutlaka sizler de deneyin, lezzetine bakın ve bana yorumlarınızı atın. Şimdi sizin için tadına bakacağım. Altı da üstü de gayet güzel pişmiş. Çok lezzetli pizzalar elde ettim. Tadına da diyecek bir şey bulamıyorum. Yine güzel bir videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videoda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Afiyetle kalın. Her şey gönlünüzce olsun.